Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şık bir bileklik yapımı göstereceğim. Hep birlikte yapım aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde aletlerimiz var, iplerimiz var. İsterseniz kalın da kullanabilirsiniz. İsterseniz ince de kullanabilirsiniz tabii ki. Burada Dolar Beatbox'tan gelen, yani dolar boncuk kutusundan gelen bu şekilde bir çek boncuğumuz var. Çok güzel değil mi? Bunu kullanacağım. Ve 2 delikli olması da çok güzel. Ben burada kullandığım tek delikliydi. Turkuaz taşıydı. 2 delikli olmadığından dolayı arkadan kaymasın diye böyle ip geçirmek zorunda kaldım tabii ki. Ama bu tarz bir boncuk, taş kullanırsanız daha güzel olur. Bu şekilde bir kapama kullanacağım. Yani düğme gibi düşünün. Delikleri geniş olduğundan dolayı rahat deri de geçebiliyor bundan. Ama dediğim gibi düğme de kullanabilirsiniz. Her çeşit. Yalnız tabii ki delikleri geniş olması gerekiyor. Böyle metal düğmeler de var. Mutlaka evinizde vardır ya da satın almak isterseniz de satılıyor, mevcutlar. Ve tila boncuğa da ihtiyacımız var. Deri bir ipe de ihtiyacımız var. İsterseniz tabii ki sahtesini de kullanabilirsiniz. 1 milimlik ya da 1,5 milimlik Dolar Beatbox'tan gelen 4 milimlik boncuğu da kullanacağım. Renkleri birbirine uyumlu olsun diye hem de. Ve 06 numaradan da gerekli. İsterseniz iğne kullanmayacaksanız bu şekilde eslon ipleri var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Tesbih yapımında da kullanılıyor. Türkiye'de de mevcut bunlar. Biraz daha sertler ya da bir çakmak yardımıyla yakıp boncukları da geçirebiliyorsunuz içinden. İğne kullanmayacaksanız dediğim gibi bu ipten kullanabilirsiniz. İğne kullanacaksanız da Naybond'un ipleri var ya da Miyuki markasının ipi var. Kuvvetli bir yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Artık elinizde hangisi varsa tabii ki onları da kullanabilirsiniz. Ben E6000 ve Hasulit marka kullanıyorum. Bugün size iğne ile göstereceğim için iğneye de ihtiyacımız var. Bir wrap bilekliği yapmak için ne kadar kordon gittiğini, yani deri gittiğini ya da ip gittiğini burada tabelamız da söylüyor. 30 inçlik 76 santimlik yani deriye ihtiyacımız var. İp olarak da 48 inçlik yani 122 santim olarak ip de belirlemişler. Ama ben her ihtimale karşı biraz fazla keseceğim. Yani 76 santim yerine 80 santimde kesebilirim. Kısa gelmektense uzun kesmek biraz daha mantıklı. İpi de yarım yarım da ekleyebilirim, düğüm atabilirim. Ama düğüm atmayacaksak da dediğim gibi bir 140 santimlik falan ya da 130 santimlik kesebiliriz. Bu elimde kullandığımın tersi düzü olmadığı için o yüzden siz dikkat edin tersine düzüne deriyi girdirirken. Ben deriyi girdiriyorum şu şekilde. Yani düz tarafı bu şekilde kalacak. O yüzden siz de ona göre hesap edin. İki ucu da eşit olması gerekiyor. Ve bu düğmenin altına bir düğüm atacağım. Yani hepiniz düğüm atmayı mutlaka biliyorsunuzdur az çok. Sonuna kadar getirin. Bu alt kısmı da düğümleyeceğim ama rastgele bir düğüm atacağım. Sonra bunu istediğimiz şekilde ayarlayıp ondan sonra bitirebiliriz. Ortaladıktan sonra
herhangi bir şöyle basit bir düğüm atalım. Bu şekilde yeterli. Biliyorsunuz dokuma tezgahımı önceden de anlatmıştım basit bir şekilde sizlere. O videoyu da izlemek isterseniz sağ üst köşede çıkan linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi orada var. Şimdi buradan girdireceğim. Buraya sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Hiçbir şekilde kayma olmuyor. Ve burayı eşit tuttuktan sonra burayı da açacağım. Ve aradan girdireceğim. İlk başta deri kordona ipi düğümlüyoruz. Bir sağ taraftan bir sol taraftan dolaşıp bu şekilde ortada ipi düğümlüyoruz aslında. Diğer sol taraftaki ipten dolaştırıyorum. Tekrar alttan giriyorum. Bu şekilde yaparak gördüğünüz gibi böyle içinde bir V şeklini alacak. Yani iple bir herringbone yapmış olacağız. Bu ipleri merak etmeyin. En son yakıp burada bunları yok edeceğiz. Şimdi ip ortada tekrar. Ben alttan yine giriyorum. Tekrar yukarı doğru kaydırıyorum. Sol tarafa doğru getirdim ipi. Sonrasında yine ortadan giriyorum. Bu şekilde kaydırmayı unutmayın yukarıya doğru. Bunu biraz yaptıktan sonra devam edebiliriz işimize. Bilmiyorum ekranda görünüyor mu ama bu kadar yapmak yeterli olacak. Şimdi iğneme bir tane boncuk takıyorum. Ve aşağı kadar indiriyorum. Elimle bu şekilde düzelttikten sonra tabi bu şekilde bir yardım alıyorum mecburen. İlk başta böyle. İpi sağ tarafa attım ve ortadan tekrar giriyorum. Tekrar boncuğun içinden geçeceğim. Böyle. Elimizle böyle düzeltelim. İlk başta bu şekilde yapmamız lazım. Çünkü 2 defa geçmemiz lazım en azından. Boncuk yukarı doğru kayma yapmasın diye. Bunu sabitleyeceğiz böyle. Şimdi burada sabitledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sabitledik. Şimdi devam edelim. İp bu şekilde. Alttan tekrar orta kısımdan giriyorum. İpi düzeltiyorum. Şöyle yukarı doğru çektirdim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu şekilde sol tarafa doğru ipi getirdim. Ve alttan giriyorum.
Tekrar burada boncuğun içinden geçiyorum. İpi elimizle tutalım, gergin olsun. Karşı tarafa doğru geçtim. Bu şekilde. Tekrar ip sağ tarafta, ben ortadan giriyorum ve bir boncuk daha alacağım. İğneme bir tane boncuk taktım, sonuna kadar getirdim boncuğu. Bu şekilde elimle de ipi tutuyorum ve alttan, orta kısımdan çıkıyorum. Alttan girip orta kısımdan çıkıyorum. Elimle bu şekilde düzelttim. İp şu an orta kısımda gördüğünüz gibi. Ben tekrar boncuğun içinden geçeceğim. Sağ tarafa doğru. Aslında dolaşmış oluyoruz içinde ipi. Hem de deriyle sabitlemiş oluyoruz. Şimdi ip sağ tarafta, tekrar ortadan giriyorum. Ve bir boncuk daha alıyorum. Aşağı kadar indirdim. Elimle bu şekilde düzeltiyorum. Ve tekrar altından dolaşıyorum. İpi düzelttikten sonra bu şekilde tutuyorum, bir kayma oluşmasın diye. Tekrar boncuğun içinden karşı tarafa doğru geçiyorum. İğne üst tarafta kalacak. Karşı tarafa bu şekilde geçtim ve tekrar alt kısımdan orta kısma doğru geliyorum. Şimdi 5. boncuğu da takacağım. Sonuna kadar getirdim. Elimle böyle düzelttim. Tekrar alt taraftan orta kısmından geçiyorum. Alttan dolaşıp bu şekilde ve boncuğun içinden tekrar sağ tarafa doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi 5. boncuğumuzu da yerleştirdik. İp şu an üst tarafta, sağ tarafa doğru eğdim ve alt kısımdan orta kısma doğru ilerliyorum. Bu şekilde. Şimdi tila boncuğa geçeceğim. Tila boncukta bir ters yüzü, bir düz yüzü var. Fark edersiniz zaten. İlk deliğinden giriyorum. Bu şekilde. Aşağı kadar indirdim. Burada düzenliyorum. Alt taraftan orta tarafa doğru geliyorum.
İpi böyle düzeltiyorum. Tekrar tilanın ilk deliğinden tekrar sağ tarafa doğru geçeceğim. Bu şekilde geçtim. Giriyorum, orta kısımdan çıkıyorum. Burada yapmam gereken tila boncuğun ikinci alt taraftaki deliğinden karşıya geçiyorum. Dediğim gibi kontrol etmemiz lazım. Elimizde böyle bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Bolluklar olmasın diye. Şimdi tekrar orta kısımdan giriyorum. Tekrar tila boncuğun içinden sağ tarafa doğru geçeceğim. Alt delikten girmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Sağdan sol tarafa doğru girdim. Bu şekilde düzeltiyorum ve sol tarafta üst taraftayız ve alt taraftan orta kısımdan giriyorum. Tekrar aynı delikten gireceğiz sol tarafa doğru, yani birinci delikten. İp üst tarafta, buradan orta kısımdan alttan dolaşıyorum yukarıya doğru. İpi düzelttim. Tekrar tila boncuğun içinden geçeceğiz ama bu sefer alttaki delikten geçeceğim karşıya. Üst tarafta ip her zaman üst tarafta olacak. Ben alt taraftan yukarıya doğru ortadan çıkıyorum. İpi düzelttim. Ve aynı delikten tekrar geçiyorum karşı tarafa. Yani alt taraftaki delikten. İkinci tilayı da bu şekilde yerleştirdik. Kaç tane tila boncuk koymak istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Ben bir tane daha koyacağım. Beş boncuk ve 3 tila yerleştirdim. Şimdi tekrar boncuk yerleştireceğim. Bu sayıyı kendiniz ayarlayacaksınız. Ben size örnek olarak yapıyorum. Tile boncukta neden 2 defa geçtik diye sorarsanız, hem 2 tane deliği vardı hem de kayma olasılığı daha fazlaydı. Boncukta bu şekilde olmuyor. O yüzden sabitlemek istedim tilayı. Şimdi 06 numaraya geçtim. Bir tane 06 numara aldım, aşağı indirdim.
Burada biraz daha genişleyecek. Alttan giriyorum. Yukarı doğru. Boncuğu yukarıda tutmaya çalışalım. Bu şekilde. Tekrar boncuğun içinden geçiyorum. Sağ tarafa doğru. Eğer boncuğun sabitlenmesinde emin değilseniz içinden bir kez daha geçebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. İçinden bir kez daha geçiyorum. Şu an alttan yukarıya doğru gelmiştim. Burada boncuğumun içinden geçeceğim, üst tarafından. Biraz karanlık olduğu için belki göremeyebilirsiniz. Bu şekilde üst tarafından geçiyorum, yani aynı tila boncuk gibi. Ve bunu yerleştirmeye çalışacağım. Tabii kayacak. Önemli değil. Sabitleyeceğiz. Alttan giriyorum. Bu şekilde yukarıya doğru biraz kaydırıyorum. Tekrar üst taraftaki delikten geçmeye çalışacağım. Alttan giriyorum. Üste doğru. Tekrar aynı delikten geçeceğim. Bunu sabitleyene kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar alttan yukarıya doğru geçeceğim. Yavaş yavaş sabitleniyor. İkinci deliğinden geçeceğim. Alttaki delikten karşıya geçiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş sabitleniyor. Kımıldamayacak yani. Bu şekilde. Şimdi sağ taraftayım. İp üst tarafta. Burada alttan dolaşıyorum tekrar. Buradan içinden yine geçiyorum. Bir düğüm atacağım. Burada sonlandırmayı düşünüyorum. İpi buradan kesiyorum. Tekrar yeni ip takacağım. İğneme ipi taktım ve düğümledim. Herhangi bir yerden de düğüm atabiliriz. Şu şekilde alttan dolaşıyorum ve boncuğun alt tarafındaki delikten geçiyorum. Ucunda düğüm olduğu için sabitlendi zaten. Ama ben yine de garanti olsun diye burada bir düğüm atmak istiyorum. Alttan dolaşıyorum yukarıya doğru ve ipin arasından geçiyorum tekrar. Burada bir düğüm atıyorum. Burada yapmıştık. Aynısını buraya da bir tane koyacağım. Artık işlem hep aynı. Burada 6 milimliği koyduk. Aynısı burada var. Sonrasında 5 tane 4 milimlik koydum. Ve 3 tane tila boncuk koydum. Tekrar 5 tane 4 milimlik koydum. Aynısını bu şekilde
bu kısma, alt kısma da yapacağız ve bu şekilde bitecek. Ama en son mavi boncukta, yani lacivert boncuğa geldiğimiz zaman 5.'de ben size bitiş kısmını da göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz yapmaya. Gördüğünüz gibi ben bilekliği tamamladım. Sadece kapanış kısmı kaldı. Kapanış kısmını yapmadan önce bir tane nazar boncuğu eklemek istiyorum. Bu nazar boncuğunu size anlatmak istiyorum biraz. Boncuk değil. Sadece nazar boncuğu diye geçiyor. Yalnız bu camdan yapılmış. El yapımı bir üründür. Bunlar tek tek hazırlanıyor, yapılıyor. Daha büyük olanları da var tabii ki. Evlere asılanı da var. Nazar boncuğun size anlamını da söyleyeyim. Bu sembol evinde taşıyan ya da kişi üzerinde taşırsa kötülüklerin gelmediğine inanılıyor ya da engellediğine inanılıyor. Şimdi bir tane ekleyelim bundan da. Ve bir tane de deliği var. Nazar boncuğunu sabitledikten sonra şimdi ilk başta yaptığımız gibi burada da aynısını yapacağım. İp üst tarafta alttan geçiriyorum ve karşı tarafa, sağ tarafa doğru gidiyorum. Tekrar alttan geçiriyorum ve ortadan çıkıyorum. Sol taraftayım. Tekrar altından geçiriyorum, yani orta kısmından ve yavaş yavaş sıkmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi daralıyor. Bunu birkaç defa böyle tekrarlayalım. Birkaç defa ben içinden dolaştım. Şimdi yeterli görüyorum. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Sizin arzunuza kalmış. Şimdi burada herhangi bir yerde düğüm atmak istiyorum. Yine aradan geçiriyorum. İnce olduğu için düğümler görünmüyor, yani hani belli olmuyor. Bu şekilde yapıyorum ve bilekliği tezgahtan artık çıkartabilirim. İşlem bu kadar kolay ve basit. Şimdi en son kısmına düğüm atacağım ve en son kısmına da düğmenin gireceği şekilde bir alan hesap ediyorum. Şu şekilde. Burada tutuyorum elimi ve böyle bir düğüm yapacağım. Tekrar burada ölçüyorum rahat bir şekilde girmesini sağlamak için. İsterseniz bir tane olarak bırakabilirsiniz ya da İkincisini de yapabilirsiniz. Ben ikincisini de yapıyorum. Şimdi ipleri temizleyeceğim. İsterseniz bunu çakmakla da yapabilirsiniz. Şimdi burayı da keseceğim ama kesmeden önce yapıştırmak istiyorum. Çünkü her ihtimale karşı garanti olması için, düğümün açılmaması için yapıştırmayı tercih ediyorum. Bir kürdan yardımıyla biraz alıyorum.
Burada kağıdın üzerine biraz koymak istiyorum. Ve buraya birazcık sürmek istiyorum. Şeffaf olduğu için belli olmayacak. Biraz fazlalığı da alabiliriz. Tekrar bu şekilde biraz çekiyorum. Ve kurumaya bırakıyorum bunu. Evet, yaptığım bileklik de kurudu. Şimdi sadece buradan kesiyoruz. Bu kadar yeterli. Daha kısa da kesebilirsiniz aslında. Ama ben her ihtimale karşı biraz böyle bırakıyorum. Buraları da incelteceğim. Dediğim gibi istiyorsanız tekli yapabilirsiniz, istiyorsanız çiftli yapabilirsiniz. Ve herkesin koluna uyacak şekilde düşündüm ben. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.